Herkese merhabalar. Eser'in mutfağına hoş geldiniz. Bugün sizlerle Arnavut mutfağından olan tespişte tatlısı tarifiyle geldim. Baklava şıklığında çok lezzetli bir tatlı. Dilerseniz hemen tarifimizin yapımına başlayalım. Öncelikle kabımın içerisine 200 gram tereyağı ilave ediyorum. Siz margarin de kullanabilirsiniz. Tereyağının erimesini sağlıyorum. Tereyağımız eridikten sonra içerisine 1 su bardağı sıvı yağ ilave ediyorum ve köpükler gidene kadar sürekli karıştırarak yağımızın saf haline gelmesini sağlıyorum. Gördüğünüz gibi üzerinde hiçbir köpüklenme kalmadı. Tam bu aşamada üzerine 1 paket kabartma tozu ilave ediyorum. Şöyle bir 5-10 saniye karıştırdıktan sonra üzerine süt ilave ediyorum. Sütümüz 500 mililitre. Sütü karıştırdıktan sonra altını kısmadım. Kenarlarından köpüklenme başlayana kadar bekliyorum. Gördüğünüz gibi kenarlardan köpüklenmeye başladı. Tam bu aşamada un ilavesi yapmaya başlıyorum. Öncelikle unun yarısını ekleyip güzelce karıştırıyorum. Hamurumuz çok sert bir hamur olmayacak, yumuşak bir hamur olacak. O yüzden un miktarını dikkatli bir şekilde ekleyin. Unu iyice yedirdikten sonra üzerine kalan unun tamamını ilave ediyorum. Ve hamuru sürekli karıştırarak 10 dakika boyunca kısık ateşte pişiriyorum. Hamurumuz kulak memesi kıvamında bir hamur olacak. O yüzden çok fazla un ilavesi yapmayın. Bu tarif için 5 su bardağı un kullandım. Un miktarı markasına göre değişebilir. 4 su bardağı undan sonra dikkatli bir şekilde ekleyebilirsiniz. On dakikanın sonunda hamurumu ocaktan indirdim. Gördüğünüz gibi kıvamı şu an helva görünümünde. Soğuması için hemen ayrı bir kabın içerisine aktarıyorum. Daha sonra da düzeltiyorum ve soğumasını bekliyorum. Soğumuş olan hamurumuz hazır. Üzerine 3 adet yumurtanın tamamını ilave edeceğim. Öncelikle yumurtaları iyice çırpıyorum. İyice çırpmış olduğum yumurtaları hamurun üzerine ekliyorum. Yumurtaları ekledikten sonra kaşık yardımıyla karıştırıyorum. Ve daha sonra da iyice özleşene kadar elle yoğuruyorum. Gördüğünüz gibi kıvamımız güzel oldu. Hamurumu 2 eşit parçaya ayırıyorum. Ve büyük boy yuvarlak borcamın içerisine hamurun yarısını ilave ediyorum ve elimle düzeltiyorum. Hamurun içerisinde yağ bulunduğu için borcamın tabanını yağlamıyorum. Her tarafın eşit şekilde olmasına özen gösterin. Hamuru düzelttikten sonra üzerine 1,5 su bardağı ince kıyılmış ceviz ilave ediyorum. Siz ceviz yerine fındık, fıstık gibi kuru yemişler de kullanabilirsiniz. Cevizi eşit şekilde düzelttikten sonra hamurun kalan yarısını da üzerine eşit şekilde dağıtıyorum. Ve daha sonra elimle iyice bastırarak şekil veriyorum. Üzerinin düz olması için öncelikle bir kaşık yardımıyla düzeltiyorum. Daha sonra da bir spatula yardımıyla üzerini tekrardan düzeltiyorum. Ve artık şekil verme aşamasına geçiyorum. Bu tatlımı baklava dilimi şeklinde kesiyorum. Bu arada kanalıma ilk defa gelen arkadaşlar kanalıma abone olup destek verirlerse sevinirim. Tariflerimi görmesini istediğiniz arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz. Şekil verme aşamasını biraz uzun tutuyorum ki baklava dilimi kesemeyen arkadaşlar için örnek olsun.
Tatlımızın üzerine şekil vermek için bir kürdan kullanıyorum. Gördüğünüz gibi tüm dilimlere şekil verdikten sonra test pişti. Tatlımız artık fırına girmeye hazır. Görüntüsü çok güzel oldu, çok muazzam oldu. Tatlımızı 170 derecede önceden ısıtılmış alt üst ayar fırında yaklaşık 50 dakika pişirmeye gönderiyorum. Tatlımız fırında pişerken şerbetini hazırlıyorum. Kabımın içerisine 2,5 su bardağı şeker ilave etmiştim. Üzerine 2 su bardağı su, 1 paket vanilya ve 1 tatlı kaşığı limon suyu ilave ediyorum. Malzemelerimi şöyle bir karıştırıyorum ve daha sonra ocakta kıvam alana kadar yaklaşık 10 dakika kısık ateşte kaynatıyorum. 50 dakikanın sonunda test pişti, tatlımız fırından çıktı. Sıcak tatlımıza sıcak şerbetimi ilave ediyorum. Gördüğünüz gibi tatlımız çok rahat şekilde hareket ediyor. Tatlımızı şerbetini çekmesi için dinlendiriyorum. Şerbetini çekmiş olan tatlımın üzerine fıstıkla süslüyorum. Gördüğünüz gibi test pişti tatlımız artık sunuma hazır. Şöyle sizlere de yakından göstermek istiyorum. Çok lezzetli bir tatlı oldu. Tatlımızı servis ederken çok rahat şekilde alabiliyorsunuz. İyice soğumasını beklerseniz daha rahat sunum yapabilirsiniz. Kıvamı çok güzel oldu. Dışı kıtır, içi yumuşacık oldu. Arnavut mutfağına ait bu tatlıyı umarım beğenmişsinizdir. Deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Deneyen arkadaşlarımız yorumlar kısmında düşüncelerini benimle paylaşabilirler. Bugünlük de bir tarifimin sonuna geldim. Kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın lütfen. Tariflerimi görmesini istediğiniz arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz. Bildirim zilini aktifleştirerek paylaşımlarımdan anında haberdar olabilirsiniz. Farklı ve lezzetli tariflerde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.